Herkese merhaba, ben Berkay Muzdişler. Türkiye'nin satılık lüks evlerini gezen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Antalya Kemer'deyiz. Daha önce Kaş'ta bir tur yapmıştık. Bu sefer Kemer'deyiz. Bayağı bir uçtan bu uça geldik aslında. Hemen arkamda bulunan bu ormanın içinde yer alan taştan yapılmış villayı gezeceğiz. Evin bilgilerini vermek istiyorum öncelikle. Ev toplamda 3400 metrekarelik bir arazi üstüne kurulmuş. Evin kendisi 212 metrekare, 3 tane odası, 1 tane salonu bulunuyor ve şu anda satışta 6 milyon TL'lik bir satış fiyatı var. Ayrıca evin hemen aşağısında, yani arazisi aşağıya doğru devam ediyor. Hemen aşağısında da bir müştemilat bulunuyor. Müştemilat da 65 metrekare. Evin giriş kısmından başlayacağız, ancak öncesinde Türkiye'nin satılık lüks evlerini gezen bu kanala da abone olmayı tabii ki unutmayın. Ve her videoda söylüyorum, yani ara ara söylüyorum. Beğendiğiniz tarzda evler olduğu zaman bize mutlaka bildirin. Çünkü biz sizlerin beğendiği evleri bulmaya çalışıyoruz. Ancak bunu bildirdiğiniz zaman biz daha net bu tabloyu görebiliriz. Evin şimdi giriş kısmından hadi turumuza başlayalım. Evin giriş kısmına geldik. Hatta hemen Mehmet sol tarafından gösterirsen sevinirim. Buradaki yoldan eve giriş yapıyorsunuz ve arabanızı bıraktığınız zaman buradaki yoldan giriyorsunuz içeriye. Burada peyzaj çalışmaları yapılmış. Peyzaj tamamıyla devam edip bahçeyle buluşuyor. Hemen evin sağ tarafında da bir bahçesi var. Ayrıca ufak tefek kablolar var dışarıda Mehmet. Onlar gözüküyor. Ufak tefek aydınlatma eksikleri var ama genel olarak peyzaj tamamlanmış. Evin kapısına geldiğimizde de kapının üstünde hemen ahşap bir sundurma yerleştirilmiş. Kapı da çelik ve ahşaptan özel olarak yapılmış. Çift kanatlı da bir kapı baktığınız zaman. Evet, şimdi içeriye devam edelim. İçeride salon ve mutfağı görelim. Evet, içeriye girdiğimiz gibi şöyle kapıyı kapatayım. Hemen sol tarafımızda salonu görüyoruz. Sağ tarafta ise mutfak yerleştirilmiş. Önce salondan başlayalım. Salona doğru tavanımız yükseliyor ve alçıpan tavan ahşapa dönüyor. Ayrıca asma bir avize de yerleştirilmiş. Hatta avizede tahtanın üstünde de asma şeklinde aydınlatmaların inişi güzel bir görüntü sağlıyor diyebilirim. Burada bir oturma takımlarınız var. Hemen karşısına televizyon yerleştirilmiş. Ancak önemli olan şey duvarlar bence. Çünkü taş bir evdeyiz ve tamamıyla taş görüntü güzel bir şekilde yakalanmış. Bu duvarın sol tarafında şömine yerleştirilmiş ve şöminenin üstünde de açık raflar yapılmış. Aralara ahşaplar görüyoruz. Hatta bu şöminenin hemen sağ tarafında nişte de aynı şekilde, yani taşı oymuşlar ve niş yapmışlar. Arasına da yine ahşap yerleştirmişler. Şimdi zeminden bahsedeceğim. Ancak öncesinde Mehmet buraya doğru gelmeni rica edeceğim senin. Çünkü güzel bir tavan ayrıntısı var burada. Alçıpan tavanın çıkıntısından faydalanarak taşa bir ışıklandırma yapmışlar ve bu sayede güzel bir görüntü yakalamışlar diyebilirim. Hatta buradan zaten mutfağın tavanından salonun tavanına geçişi daha net görebiliyoruz. Geçiş daha net gözüküyordur. Ayrıca Mehmet, burada pencereler de bol kullanılmış. Hemen benim sol ve sağ taraflarımda da bol bol pencere görüyoruz. Tabi doğal ışık alması anlamında güzel bir detay. Ben böyle daha iyi görüntüsü salonları daha önce de çektiğimiz salonlarda gördük. Seviyorum açıkçası. Güzel de oluyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun Mehmet? Benim de hoşuma gidiyor. Evet. Mutfağa geldiğimizde ada tasarımlı mutfak görüyoruz. Tamamıyla Rus masif çamından yapılmış mutfak dolapları, yani yer ve üst dolapları ve ada olarak tamamıyla 1. sınıf Rus masif çamından yapılmış. Ayrıca hemen Mehmet sağ tarafında da gösterebilirsin. Vestiyer de aynı şekilde aynı malzemeler kullanarak yapılmış. Mutfağa döndüğümüzde ise burada ocağı, fırını ve davlumbazı görüyoruz. Devamında siyah tonda bir evi, siyah tonda bir batarya kullanılmış daha doğrusu. Onun devamında da buzdolabını görüyoruz. Ancak ev kullanıldığı için tabii ki bunları açıp size gösterme şansımız ne yazık ki yok. Ayrıca Mehmet hemen yukarıya doğru yine kameranı çevirirsen sevinirim. Burada da klima sistemini görebiliyorsunuz. Hem klimanız hem de şömineniz var. Buradan odaları göreceğiz. Bu katta bir yatak odası, bir de ortak tuvalet banyo göreceğiz. Yukarıda ise 2 tane odamız var. İlk odayla başlayalım. Ayrıca burada tabii merdivenleri de size şöyle gösterebiliriz. Yukarıya doğru çıkan merdivenlere ahşap panelleme yapılmış. Şöyle ilk odaya girelim.
İçeriye girdiğimizde karşımıza çift kişilik metal ayakları olan bir yatak çıkıyor. Ayrıca yatağın arkası tamamen taş şekilde devam etmiş. Sol tarafı ise alçı şekilde devam ediyor. Evin içinde sık sık alçı ve taş duvarları göreceğiz. Taşlar dış cephenin kendisi aslında. Alçılarsa iç cephe gibi yapılmış. Şöyle sol tarafa doğru devam edeyim Mehmet. Burada göstermek istediğim bir priz detayı var. Taş duvarların içerisine farklı bir taş kullanarak prizler yapılmış ve bu yine aynı taşı pencerelerin çerçevesi olarak da görüyoruz. Alüminyum pencereler kullanılmış. Hem solumuzda hem sağımızda varken söyleyeyim onu da. Şöyle açayım buraya da nasıl bir manzaraya baktığını görelim. Sürgülü bir kapıyla, evet. Yine eski zamanlardan hatırlayan izleyiciler olacaktır. Kapıları bazen zor açıyorum. Evet, karşınızda hem doğa hem deniz manzarası çıkıyor, hem de evin havuzuna bakıyorsunuz. Dediğimiz gibi sol tarafta da çift kanatlı yine bir pencere var. Şöyle açabiliyorsunuz. Burada da evin hemen sağ tarafındaki, şöyle açayım sana, peyzaj alanını görüyorsunuz, havuzu görüyorsunuz. Yine doğa manzarası. Evet. Ev zaten yani bulunduğu konum itibariyle gerçekten güzel bir manzaraya sahip. Biliyorsunuz çekim yaptığımız evlere iyi bakıyoruz. O yüzden her yeri kapattım. Şimdi bu odanın tuvalet banyosuna bakalım. Evet. İçeriye girdiğimizde hemen sol tarafımızda asma bir lavabo görüyoruz. Yine mutfak dolapları ve vestiyerdeki gibi birinci sınıf Rus camı kullanılmış. Masif Rus camı kullanılmış. Sağ tarafımızda ise walk-in duş var. Burada benim şu ilgimi çekti. Genel olarak tuvalette, çanak lavaboda, walk-in duşta siyah tonları kullanmışlar. Hatta Vitra'nın da siyah serisini seçmişler. Bu bizim daha önce gördüğümüz o hoş olan bir seri açıkçası. Burada da bir ilgimi çeken diğer detay da vasistas pencerenin bulunduğu yeri yine aynı çerçeve yapılmış. Ve kullanılan mermeri soranlar olacaktır. Afyon Bulut Grisi'ymiş bu mermerin ismi. Onu da söylemiş olalım. Gerçekten duş alanının renk uyumu ve taş görseli çok güzel. Tabii yani arkasının taş gelmesi dediğin gibi diğer kısımların mermer devam etmesi gerçekten güzel bir detay. Şimdi buradaki ortak tuvalet banyoya da bakalım. Yine içeriye girdiğimizde karşımıza asma bir lavabo çıkıyor. Üstünde de yine aynı çanak lavabodan kullanılmış. Hatta Mehmet'i yine sanırım iyi görebiliyorsunuz. El sallayabilirsiniz Mehmet'e. Evet. Hemen bu lavabonun sol tarafında da aynı siyah tondaki Vitra'nın ürünleri kullanılmış. Şimdi buradan yukarıdaki odaları görmeye devam edeceğiz. Yukarıda buluşuruz. Evin ikinci katına geldik. Burada merdiven boşluğunda yine geniş bir alan bırakılmış ve burada merdivenlere çıktığınızda hemen sağ tarafınızda pencereleri görüyoruz. Bu alanın tamamıyla doğal ışık almasını sağlamış. Ayrıca tavana geldiğimizde de tavanda sarkıt bir havuza yerleştirilmiş ve kirişleri de görüyoruz. Aslında Berkay iki şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu arada bu tavan bana buradaki desen balık sırtı desenini andırdı, hatırlattı. Doğru. Ayrıca bu açıdan çok net gözüküyor. Burada kullanılan ayna gerçekten bu alanda daha bir ferahlık, daha geniş göstermiş. Tabii her videoda söylüyoruz, ayna genişlik katıyor. Şimdi burada iki tane oda göreceğiz. İlk oda benim favori odamla başlayalım. İçeriye girdiğimizde karşımızda yine metal ayakları olan çift kişilik bir yatak görüyoruz. Hemen hem sağ tarafımızda hem de önümüzde yine pencere çıkıyor. O da tamamıyla doğal ışık alıyor. Pencerelerde bahsettiğimiz çerçeve her odada olduğu gibi burada da yerleştirilmiş. Ancak benim aşağı odada da bahsetmiştim. Burada benim favorim gerçekten evin genelindeki prizlere yapılan bu taş aslında görüntüsü oldu. Şurada da gözüküyor. Evet. Taşın o tek düze görüntüsünü almış. Şimdi buranın bir de ebeveyn banyosuna bakalım. Şöyle içeriye gidiyorum. Girdiğimde hemen sağ tarafımızda asma bir lavabo görüyoruz. Sol tarafımızda ise duşakabin görüyoruz. Şöyle açalım. Evet, girdiğimizde yine aşağıdaki Vitra ürününü görüyoruz. Çanak lavabo, tuvalet yine aynı tonlarda yapılmış. Şöyle devam edeyim. Evin aslında Burada birçok alüminyum kullanımı aynı zamanda lavaboların rengiyle de çok uyumlu. Evet. Siyah mat şeklinde güzel bir uyum sağlamış. Genel bir uyumu var. Bu oda favori odam dedim. Şu manzarayı da o yüzden göstermek istiyorum. Tamamıyla hakimsiniz. En hakim olduğunuz oda burada. Evet. Şimdi buradaki diğer odayı görelim. Şöyle koridora da geri dönelim.
İçeriye girdiğimizde bu sefer karşımıza 2 tane tek kişilik yatak çıkıyor. Hemen sağ tarafımızda da bir tane çalışma masası yerleştirilmiş. Bu odada da yani evin genelinde aslında doğal ışık detayları güzel düşünülmüş. Burada da karşılıklı çift kanatlı pencereler yerleştirerek odanın tamamen doğal ışık almasını sağlamışlar. Hatta şöyle bir tanesini yine ben açayım. Şu manzarayı gösterelim. Hatta bu odaya da haksızlık yapmayalım çünkü yan odanın gibi manzarası var aslında. Manzaralar aslında farklı yönlere bakıyor. Evet, evet. Şimdi Bu burada arada da evet. Berkay, şundan bahsetmek istiyorum, tavandan bahsetmek istiyorum. Alt kattaki odanın tavanı alçıydı. Evet. Ama burada yine ağaç kullanımı, çatı kullanımı olmuş. İki odada da aynı şekilde yapılmış. Tabii ki taşın ve ahşabın birleşmesi güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Şöyle bu odanın tuvalet banyosuna geçelim, yine kapıyı kapatayım sana engel olmasın. Evet, içeriye girdiğimizde karşımıza hemen sol tarafta duşakabin çıkıyor. Karşımızda ise yine diğer banyolarla aynı aslında asma bir lavabo yerleştirilmiş. Yine siyah konları. Yani aslında Mehmet şöyle gösterebilirsin, kapı kolu, havluluk, batarya, yani tamamıyla ahşapla siyah güzel karmalamışlar. Kesinlikle. Zevkli yapımlar bunlar. Şimdi salon kısmındaki veranda alanına çıkacağız. Salonda ve mutfakta giriş kapısı vardı. Oradan sonra verandaya devam edeceğiz. Aşağıda görüşürüz. Salonun sürgülü kapısından veranda alanına çıkıyoruz. Şöyle yine kapıyı kapatayım. Veranda alanına çıktığımızda da gayet geniş bir veranda alanı yapılmış. Hemen karşımızda da 6 kişilik yine ahşap malzeme kullanarak yapılmış bir masa çıkıyor. Ayrıca tamamıyla korkuluklar da sedir ağacından yapılmış. Onu da burada hepsini öğrendik. Sağ olsunlar, o bilgileri tek tek verdiler. Çünkü karıştırması çok kolay oluyor bu tarz malzemeleri. En azından bu bilgileri verdikleri için rahat rahat sizle paylaşıyoruz. Burada Mehmet şunu göstermeni istiyorum. O açıdan gösterebilirsin. Tavan öne doğru alçalıyor. Artık yani bu kısımda da veranda tam görüntüsü sağlanmış. Buradan bahçeye çıkalım. Böyle ahşap kapımızı açalım. Evet. Bahçeye çıktığımızda hemen karşımıza L şeklinde gelen bir havuz çıkıyor. Hatta sonsuzluk havuzu şeklinde de yapılmış. Şöyle ben ilerleyeyim. Güneşe de çıkmış olayım. Evet. Aşağıda zaten uçsuz bucaksız bir manzara görüyoruz. Aşağısı Tekirova olarak geçiyor. Biz de şu anda tabii Antalya'da Kemer'de Beycik Mahallesi'ndeyiz. Evin yan tarafındaki peyzaj alanlarını da gösterelim. Burada aşağıdaki yapılan bahçelerden de bahsedeceğim ama önce bu kısmı görelim. Buranın peyzajlandırması da bitmiş çünkü. Gelelim. Evin girişinde de bahsetmiştik aslında ama buradan da daha net görebiliriz. Peyzajlandırma çalışması yapılmış. Hatta ve hatta bu arada buradan şu da çok iyi gözüküyor. Pencerelere yapılmış olan çerçeve şu cepheden gerçekten güzel gözüküyor. Gösterebilirsen sevinirim. Yine Mehmet'i çimlere soktum. Planlamadığımız şeyler yaptım. Evet, güzel gözüküyor değil mi? Tam anlamıyla belli oluyor. Hem güzel gözüküyor hem de ev her açıdan gerçekten çok geniş bir manzaraya sahip. Kesinlikle, yani baktığın zaman şöyle sağa doğru dönersen yani ormanın içinde bir villanız var. Gayet güzel. Şöyle ben de ilerleyeyim. Evet, burada sonsuzluk havuzunu da çok net görebiliyoruz. Yani şu anda çalışmıyor ancak aşağıya doğru sonsuzluk havuzu da Her iniyor. zaman bahsettiğim manzaraya karşı sonsuzluk Evet, havuzu senin böyle bir sevdiğin şey. sonsuzluk havuzunu bulduk sonunda. Bu hemen aşağıda Mehmet, şöyle sol tarafında müştemilatı görüyoruz. Biliyorsunuz genelde müştemilatların içerisini göstermiyoruz ama yine dışarıdan göstermiş olalım size. Bir de Mehmet burada katman katman aşağıya iniyor. Yani hemen önümüzde meyve ağaçları ekilmiş, yine hatta gösterebiliriz. Aşağıya doğru tamamıyla devam ediyor bu meyve ağaçları. Sanırım Arazi yanlış bilgi almadıysak her meyvenin ayrı ağacı burada ekilmiş, dikilmiş. öyle bilgi aldık ancak uzmanı olduğumuz bir konu değil. Ben bir de şöyle döneceğim Mehmet, evin dış cephesinde yine bir konuşalım. Tamamıyla taş bir cephe zaten, tamamıyla taş olarak yapılmış. Ayrıca çatıda da lamine yerleştirilmiş. Laminenin üstüne, dağ yünü üstünde de kiremit bulunuyor. Dağ yünü dediğimiz şey de bir ısı yalıtım malzemesi aslında. Evet, bir turumuzun daha sonuna geldik. Bizim için gerçekten keyifli bir tur oldu. Antalya'da ikinci ev turumuzu da böylelikle yapmış olduk.
Kanalımıza tabii ki abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Her videoda söylemeye çalışıyorum. Sizlerin beğendiği içeriklere göre biz ev arıyoruz, ev buluyoruz. Lütfen o yüzden fikirlerinizi bize, eğer beğendiyseniz, bu ev türü size uyuyorsa lütfen bize bildirin. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde buluşmak üzere.